Herkese merhabalar. Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 8 bezeyi tek seferde açabileceğiniz ve çok güzel bir börek tarifiyle geldim. Sizler de daha fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İki su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı da un kullandım. Hamuru karıştırdıktan sonra elimle toparlayıp daha sonra tezgahımın üzerine alıp böyle özlü bir hamur olana kadar, pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamuru iyice yoğuruyorum. Yoğurduğum hamurdan 8 eşit bezeye ayırıyorum. Ayırdığım bezeleri böyle bir tabanını unladıktan sonra bezelerimi böyle yapıp kenarda biriktiriyorum. Bezelerimi yaptım, bitirdim. Üzerlerini hiç hava almayacak şekilde iyice kapattıktan sonra bir 10 dakika kadar bezelerimi dinlendirmeye bırakıyorum. Ve 10 dakika sonra bezelerimi küçük küçük böyle bir tatlı tabağı büyüklüğünde yapıp kenarda biriktiriyorum. Sonuncu bezemi de açtıktan sonra 125 gram tereyağını erittim, soğumaya bıraktım. Şimdi sırasıyla yine bir servis tabağına erittiğim tereyağının üzerine 1 çay bardağı ayçiçek yağı ekleyip böyle her katına gelene kadar güzelce ben fırçayla her tarafını yağlıyorum bezelerimin. Her tarafının eşit aynı büyüklükte olması için bezelerimi elimle düzelttikten sonra şöyle sonuncu bezemi de koyup iyice yağlayıp üzerine bir dolap poşetiyle kapatıp yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz hamuru. Hamurum haşlanırken ben diğer tarafta da böreğimin iç harcı için kullanacağım 5 tane patatesi haşladım. Bir çatalla ezdim. Üzerine isteğe bağlı olarak ben maydanoz ekledim. Nane, karabiber, tuz, birer çay kaşığı ekledikten sonra iyice karıştırdım.
Şöyle kenarda bekletiyorum. Şimdi bezelerim dinlendi. Çok güzel bir kıvam aldı. Bezelerimi açmaya geçiyorum. Şöyle tezgahımın üzerine aldım. Böyle yapacağınız hamur işlerinde yerinizin çok böyle rahatlıkla açabileceğiniz geniş olması gerekiyor. Benim mutfak masam biraz küçük olduğu için ben tezgahımı kullanıyorum. Yaptığım hamur işlerinde. Böyle aldığım bezeyi 8 tane beze üst üsteydi. Tezgahımda böyle elimle çekiştirerek açıyorum. O kadar güzel açılıyor ki dinlenen hamur çok güzel açılıyor ve yapımı çok kolay ve çıtırtısını da videomun sonunda duyacaksınız. Şöyle elimle her tarafı eşit derecede incelinceye kadar böyle çekiştirerek büyütüyorum. Oklava kullanmayı, merdane kullanmayı bilmeyenler için çok kolay ve lezzetine böyle doyamayacağınız bir börek tarifi oldu. Açımı da çok kolay. Ara ara yırtılmalar olabilir ama bu normal. Elimizle çekiştirdiğimiz için normal. İstediğim boyuta inceliğe geldi. Şimdi bir rulet yardımıyla ilk önce ortadan ikiye bölüyorum ve daha sonra tereyağla ayçiçek yağı karışımım vardı. Fırçayla her tarafına gelecek şekilde iyice sürüyorum. Daha sonra yine bir rulet yardımıyla ben şöyle üçgen şekilde parçalar haline getirdim ama sizler istediğiniz büyüklükte, küçüklükte veya böyle biraz daha düz bir şekilde de kesebilirsiniz. Ben üçgen şekilde çok güzel bir börek yaptım. Yani bunu yiyenler gerçekten tarif isteyecek. Böreklerimin uç kısmına gelecek şekilde haşlayıp soğuttuğum patateslerimi birer yemek kaşığı olarak koyuyorum. Ve daha sonra böyle elimle çekiştirerek hamuru sarıyorum. O kadar güzel böyle sarılıyor ki hamur kıvam aldı ve çok güzel oluyor. Buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyüyüp yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Bütün böreklerimi böylelikle sardım ve bir tane tepsimin tabanına fırın kağıdı serdikten sonra sırasıyla diziyorum. Fırınımı da 170 dereceye ayarladım. Üzerleri için bir tane yumurta ben kullandım. Bir tane yumurtayı her tarafına gelecek şekilde iyice sürdükten sonra 170 derecelik fırında böyle kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Üzerler için ben mavi haşhaş kullandım ama isterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Şimdi ben susuyorum ve böreklerimin çıtırtısını dinlemenizi istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.